Evet, dördüncü motifimize başlıyoruz. Şöyle suyumu da şöyle koyayım. Evet. Maalesef bir şarj meselesi dolayısıyla ve gürültüler dolayısıyla yeniden örüyorum. Ama ne dedik? Dert değil. Ne dertler var dünyada. 8 zincir çekerek yaprağıma başlıyorum. Böyle minik minik 6 tane yapraktan oluşacak bizim motifimiz. Bitmiş hali şöyledir arkadaşlar. Önce yapraklarımızı öreceğiz. İplerimizi temizleyip daha sonra bir zincir yardımıyla yapraklarımızı bir omurga gibi, bir iskelet gibi yaparak oluşturacağız ve güzel bir dalımız olacak. Daha sonra da etrafını çevreleyip motif haline getireceğiz ve güzel bir kare motifimiz olacak. Ve bence bu kıyafete güzelliğini veren de bu son yapmış olduğum motif ve dün yapmış olduğum çiçekli motifimiz. Hemen onu da göstereyim size. Bu diğer iki motif çok görülmüş motifler. Ama bu iki motif diğerleriyle birlikte birleştiğinde hemen onları da şöyle yaklaştırayım, yanımıza görelim. Güzel, çok güzel bir şey oluşuyor. Farklı bir şey oluşuyor. Bu da ne demek? Farklılıklar güzel olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen yaprağıma başlıyorum. Evet, bekliyorum. Belediyenin temizlik ekipleri de mahallemizi terk ediyor. Teşekkür ediyoruz onlara. Yani bugün sabah zaten gürültüyle uyandım. Bir matkap sesiyle uyandım. Daha sonra yan komşudan çekiç sesleri geldi. Daha sonra alt komşudan matkap sesleri geldi. Sonra bir önceki videomu karşı komşumdan matkap sesleri eşliğiyle çektim. Çok da tedirgin çekmiştim. Demek ki kısmetmiş, o videoyu çekememişim. Böyle devam ediyoruz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü vardı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir kitabı. Daha sonra tiyatroya ve radyo tiyatrosuna falan da çevrilmiş. Ben radyo tiyatrosunu çok sevdiğim için yıllar önce dinlemiştim ve geçenlerde yine dinledim. Onun gibi ben de saatleri ayarlıyorum ama kendime göre ayarlamıyorum saatleri. Gürültülere göre ayarlıyorum. Çoğu videomda uyuyorum resmen, çünkü gece 3'te çekiyorum çoğu videomu. Bazen videodaki sesimden benim kendi uykum geliyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ben bir sitede oturmuyorum. Bildiğimiz bir Türk mahallesinde oturuyorum ve akşama kadar satıcısından, tamircisinden, her türlü insan tipinden gürültü çıkaran insanlarla karşı karşıyayım. Yani hiç kimse bir şey yapmasa çocuklar çığlık atıyor. Nedenini bilmiyorum. Böyle dramatik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes bağırıyor, herkes gürültü yapıyor. Dilerim yakında bir vergi kanunu çıkar ve gürültü yapanlardan vergi alırlar. Gerçekten çok yordular insanları. Ben özellikle çok yorgunum. Yani koca yaz gürültüden içim şişti. Neyse, kafanızı şişirdim ben de. Dönüyorum motifime. 8 zincir çektim. Birinci zincirime normal bir sık iğne yaptım. İkinci zincirime tığıma dolayarak ipimi bir çakma sık iğne yapıyorum. Üçüncü zincirime tığıma doladım ve iki kere de çektiğim ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü zincirime tığıma doladım. 1, 2, 3 kere de çektiğim, ışığımı da açayım. Hava bulutlu, ani kararabiliyor. Üçlü trabzanımı da yaptım. Bir sonraki zincirime ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincirime tığıma dolayarak çakma bir sık iğne yapıyorum ve bir sonraki zincirime de normal bir sık iğne yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz, yaprağımın bir bölümü
oluştu. Diğer yarısına geçeceğiz şimdi. Size tavsiyem biraz bol bol örün arkadaşlar. Eğer bol öremiyorsanız da bir numara ya da yarım numara büyük bir tığla devam edin. Burada 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zincir çok önemli. Atlamayalım. Çünkü yaprağımızı dalımıza eklerken, zincirimiz şeklindeki dalımıza eklerken bu 2 zincirden yararlanacağız. Ve hemen burada son sık iğnemi yaptığım noktaya tekrar batıyorum. Şu ipimi de saklayarak gideyim. Başladım. Normal sık iğne ile tığıma doluyorum. Çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma doluyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yandaki zincirdeyim. 1 2 3 kere de çektiğim trabzanımı yaptım. Bir sonraki zincirde ikili trabzanımı yaptım. Bir sonraki zincirde tığıma doladım ve çakma sık iğnemi yaptım. Son zincirimde de görüyorsunuz bir adet normal sık iğnemi yaptım ve şurada batıyorum, ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Benim ipim kaydığı için, çok kaygan, yumuşak bir ip olduğu için 2 tane zincir çekiyorum, kesiyorum ve hepsini temizledikten sonra, hepsinin temizlenmiş olması lazım ki sonradan tekrar dönüp aynı şeyi uğraşmayalım ve devam ediyorum. Bu benim son motifim olduğu için ördüğüm yaprağımı söktüm şu an ve başlıyoruz. Yapraklarımızı bir tarafa 3, diğer tarafa 3 tane ekleyerek dalımızı oluşturmaya başlıyoruz efendim. 1 2 3 4 zincir çektik. Dördüncü zincirimizden sonra şuradaki 2 zincir çekerek minik bir kirpik oluşturmuştuk. Bunun içine batıyorum ve şöyle bir sık iğne ile birleştiriyorum. Düz tarafından birleştiriyoruz arkadaşlar. Hepsi düzünden olması lazım ki görüntümüz güzel olsun. Çok dikkat ederek ekleyin. Daha sonradan sökmek uzun sürüyor. Nereden biliyorum? Az önce söktüm. Ama ben yanlış eklemekten değil, videoya bakıp kameram çekiyor mu çekmiyor mu diye kontrol etmeyi unuttuğum, örgüye aşırı daldığım için oldu bunlar. Şimdi hemen şarjımı taktım. Sağımda solumda her yanımda kablolar var. Bir uzay istasyonunda, bir uzay mekiğinde gibi hareketsiz örgümü örüyorum. Çünkü diğerleri de şarjda. Çünkü gürültüler başlamadan bitirmek istedim. Şimdi tekrar hepsini ekledim. 3 tane ekledim. 4 tane zincir çektim. Bir tane de rahat dönebilmek için bir zincir çekiyorum. Ve başlıyorum. İlk zincirime ilmek kaydırma yapmaya. Buradaki zincirimizi bol bol çekiyoruz ki ilmek kaydırmamız daha fazla bir burgu oluşturmasın ve bizim zincirimiz rahat olsun. Burada yaprağımızı eklediğimiz noktaya geldik. Tığımı batıyorum. Diğer yaprağımı alıyorum. Battım. Bunu da alttan geçiriyorum. Biraz burası meşakkatli ama sonuç güzel oluyor. Şöyle şunun altından geçireyim. Ve ilmek kaydırma ile yaprağımı buraya birleştiriyorum. Ve bunun da düz mü ters mi olduğunu kontrol edersek çok iyi olur. Görüntümüz şu an böyle arkadaşlar. Şuradan başlamıştık. Şu noktadan başladık. Ve devam ediyorum ilmek kaydırmaya. Burası biraz teferruatlı ama sonuç güzel olduğu için katlanacağız. Bu arada yine 4 tane ilmek kaydırma yapacağım.
Gözüm telefonda. Her an tetikteyim. Bir musibet bin nasihatten iyiymiş. Neyse, dert değil. Ortadaki yaprağımıza geldik. Burada 5. yaprağımı ekliyorum. Yine bu iki zincirle yapmış olduğumuz noktadan ekliyoruz. Ve devam ediyorum zincirime diğer yaprağa kadar. Birazcık karıştırdım burayı. Evet. Dizimde yaparken çok kolaydı ama masada biraz size anlatırken karıştırdım. Yaprakları aynı. Eskiden oyalar falan yapılırdı. Böyle zincirin üstüne motifler, yapraklar, çiçekler yapılırdı. Daha sonra da bir zincirle hepsi birleştirilirdi. O mantıkla yapıyoruz. Oya yapanlar hemen anlayacaktır bu konuyu. Ben de eskiden çok yapmıştım ama artık hiç öyle ince işlere sabrım yok. Çok göz yoran ve sabır isteyen işler. Yapanlara da sabır diliyorum. Kolaylıklar diliyorum kendilerine. Şimdi yine yaprağıma geldim. Hemen burada da batıyorum buraya. Ve son yaprağımı ekliyorum ilmek kaydırma ile. Bunları sık iğne ile de yapabilirsiniz ama bana bu nedense kolay geldi. Nasıl kolayınıza geliyorsa burayı öyle ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi şuradan tekrar son bölüme kadar ilmek kaydırma yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şimdi hemen açıyorum ve son haline bakıyoruz ve kontrol ediyoruz. Çünkü bu noktada artık üst sıraya geldiğimizde geri dönüşü biraz zorlaşacak. Yaprağımız bu halde arkadaşlar. Şimdi böyle birazcık küçük gibi gözüküyor ama yanlar eklendiğinde ve diğer motifler de eklenip giyildiğinde böyle bir görüntümüz olacak. Gayet net bir görüntü. Şimdi geliyorum hemen üst tarafa, yapraklarımızı nasıl motif yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada 3 trabzan yaptığımız yaprağımızın en yüksek noktasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Birazcık yükseltirsem iyi olacak. Fazla da uzaklaştırmayayım. Gözüm orada olsun. 2 3 4 ve yaprağımızın ucuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Burada farklı bir işlem yapıyoruz. Tığımın başına alıyorum. 1 2 3. Şöyle sizinle daha yakından göstereyim. Uçtan itibaren 1 2 3 sayıyoruz. Trabzanımızın tepesine batıyoruz. Üçüncüye. Burada 2 ilmeğimiz kalıyor. Onları örmüyoruz. Tığıma doladım. Ve tekrar yandaki yaprağımı düzelterek geliyorum. Uçtan itibaren 1 2 3 batıyorum. Üçüncü trabzanımın tepesine. Ve bir kere çekip kalan ilmeklerin hepsini de tek seferde çekerek şöyle bir görüntü elde ediyorum. 1 2 3 4 ve yaprağımın ucuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4
Tekrar tığımın başına doladım. 1 2 3, üçüncüye batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Tığıma doladım. Yaprağımı düzeltiyorum. Burada yapraklar karışıyor sürekli. Bu aşamadan sonra işimiz çok kolay. Buradan itibaren 1 2 3. trabzanıma batıyorum. 1 çekiyorum ve kalanları hepsini birden çekiyorum. 1 2 3 ve 4 ve yaprağımın ucuna batıp bir sık iğne yapıyorum. Şimdi görüyorsunuz, bir tarafta ne yaptık? Burada dalımızın ucundan 4 zincir çekip yaprağımızın en yüksek noktasına battık. Sonra 4 zincir çekip yaprağımızın ucuna battık. Sonra 4 zincir çekip yaprağımızın ucundan 1 2 3 trabzan sayıp oraya batıp bir ikili dolgu yaptık ama son 2 ilmeği almadık. Sonra tığımıza dolayıp uçtan itibaren 3 sayıp battık ve ikili dolgu yaptık ve hepsini birden çekerek bitirdik. 4 zincirle uca bağlandık. Bu taraf 4 zincir bağlanacağım. 4 zincir ortaya batacağım şeklinde gidecek. Yüksek noktadayım. 3 trabzan yaptığım noktaya sık iğne yapıyorum. Ve burada bizim dalımızın ortasına 2 katından alarak bir sık iğne yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 4 ve tam ortaya batıyorum. Bu ortalara batarken de arkadaşlar şöyle batmayın. Bazı örgüler görüyorum böyle batmış ki bu ip çok sağlam bir ip. Ama incecik iplerle de öyle batmış. Hem sağlam olmuyor hem de görüntüde bir bozukluk oluyor. Şöyle bakarsanız bakın, bunun gerildiğini de düşünün. Böyle bir görüntü olacak gerildiğinde de. 1 2 3 4 1 2 3 ve devam ediyorum. Bu şekilde diğer tarafı da yapmaya 1 2 3 ve 4 zincirle başladığımız noktaya geliyoruz ve en tepeye batıp bir adet ilmek kaydırma yapıyoruz ve bizim artık motifimiz kare bir hale geliyor. Yapraklarımız düzgün bir hale geliyor. Burada da bir üst sıradayız. Şimdi şu ipimizi de saklayarak gideceğiz burada. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4. Burada ipim çıktı ama birazdan onu toplayacağım arkada. Ve tekrar şunu unuttum. Hemen burada size de söyleyeyim. Boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz ve şuraya da sık iğneler ile bağlandığımız noktaya da bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. O çok önemli. İyi oldu, burada unutuyor gibi oldum. Size de hatırlatma olsun. Yine boşluktayım ve 4 tane trabzanımı yaptım ve tekrar köşedeyim. Buradaki artık biz köşe yapacağız bu noktada. Yaprağın tam ucundaki sık iğnedeyim. 1 2 3 kere de çektim. Araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle bir köşemiz oldu. Ortadan başlayarak geldik, köşedeyiz. Ve buradaki tüm boşluklara 4 tane trabzan yapacağım. Sık iğnelere de bir tane trabzan yapacağım. Ve son noktada
sizinle beraber buluşalım. Ve evet, benim başlangıç noktama geri döndüm. Kamerayı fark ettiğim noktadayım. Görüyorsunuz, motifimiz güzel bir kare oldu. Burada başlangıç noktamda hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve başlıyorum 4 zincirler çekerek file kısmımı oluşturmaya. Burada 1 2 3 atlıyorum. 1 2 3 4 ortaya batıyorum. Tam ortadaki trabzanıma 1 2 3 4 tığımın başına alıyorum. Köşedeyim, bir köşe oluşturacağım. 1 2 ve yine trabzanımı yaparak köşemi oluşturdum. Şimdi burada 3 tane oldu. Bu tarafta da 3 olacak. Ve şuralara da yine 3'er tane yaparak devam edeceğim. Köşelerimi yapacağım ve benim motifim bitecek. Ve sizden kısacık bir süre isteyeceğim. Çünkü benim motiflerimin hepsi bitmedi. Onlar biter bitmez de beraberce ekleme kısmını anlatıyor olacağım size ve daha sonra da kıyafetimizin bütününe bakacağız. Bir yandan da ipim çok az kaldı. Acaba yetecek mi diye endişe ediyorum. Biliyorsunuz biz örgücülerin en korktukları şey, ipim yetmezse ne yaparım? Devamını bulamazsam ne yaparım? Böyle dertlerimiz var bizim, çok şükür. Hep böyle olsun. Ne olacak? Yetmezse ne olacak? Başka şey yaparız, sökeriz, başka bir şey yaparız veya ekleriz, bir şeyler yaparız. Dertler böyle olsun. 4 ve şuraya da batıyorum. Bir tanıdığım bana sordu, bu yünlü bir şeyden yapılmaz mı? Yapılır. Gayet de güzel olur. Biraz tok bir yünlü ip olursa çok daha güzel olur. Pamuklu ipten olur. Ve keten ipten olur. Bambudan çok güzel olur. Birazcık ipinizin tok olması lazım. Çok yumuşak bir iple çok güzel duracağını düşünmüyorum. Ve şuraya da batıyoruz. Kenarları file ile bitiriyoruz ve arada da file yaparak devam edeceğiz, ekleyeceğiz. O bölümde 3 sıra file olacak tabii ki ve güzel bir bütünlüğümüz olacak. Tığımın başına alıyorum. Bir adet köşe. Şurada bir tane geriden alayım. İleriden alayım, yanlış söylüyorum. Şuradan alırsam daha güzel bir görünüm olacak. Yani uzun zamandır gördüğüm, yaklaşık bir 6 aydır falan beklettiğim bir model bu. Ve birazcık bu yapraklı motifte belki uğraşırsınız ama yeni başlayanlar bile çok kolay örebilir arkadaşlar. Görüyorsunuz, yine söküyorum. Neden? Çünkü şurayı anlatmam lazım size. Artık bilemiyorum. Merkür mü ters döndü? Venüs parende mi attı? Neptün tatile mi çıktı? Bilemem. Ama bugün telefonumda
ve kameramda bir tuhaflık var. Şu an şarjda. Şarjı da bitmedi ama kapanıyor. Artık tek gözüm oraya, tek gözüm buraya bakarak öreceğim. Şaşı olmam inşallah. Şimdi burada ne demişler? Azimli fare düştüğü sütü çırpına çırpına tereyağı yaparmış. Hadi bakalım. Biz de yaparız umarım. 4 zincirle devam ediyorum ve bata bata gidiyorum. Burada ben örneğin zor olmadığını anlatıyordum ve oradan gitmiş. Çünkü neden? Bir sık iğne, bir zincir, bir yalancı sık iğne, çakma sık iğne dediğimiz. Bir de normal trabzanları bilen, ikili trabzan, üçlü trabzanları bilen herkes örebilir arkadaşlar. Kendinizi böyle konularda motive edin. Kimse kimseden daha üstün değil. Sadece kimisinin ortama uygun, kimisi çok çalışkan, kimisi çok istiyor. Ama bunların hiçbirini yapmayıp da oturup köşeye ağlamayalım. Ne yapalım? Birazcık gayret gösterelim. Ve bu örnekler, bu kıyafetler, ben önceden eskiden çok sade giyinirdim. Her şeyin düzü olsun, kıyafetin düzü olsun, örgünün düzü olsun diye. Ama şimdi çok seviyorum. Görüyorsunuz kanalımda da bir sürü böyle kıyafetler var ve yakıştığını da düşünüyorum. Ya da bilmiyorum, benim çevremdeki insanlar çok kibar olduğu için her giydiğime güzel olmuş diyor. Artık onların kibarlığı mıdır, benim zevkim midir bilemeyeceğim. Ama eminim her şeyi yapabilirsiniz. Sadece örgü için demiyorum. Her şeyi yapabilirsiniz. Vaktinizi boş geçirmeyin ve birazcık gayret, istediğiniz her şeyi de yapın. O istemiyor, ben bıraktım veya ben işte yapamadım, ne yapayım, kader böyleymiş diye düşünmeyin. Siz bir çabalayın. Olacaksa olur. Olmayacaksa da dersiniz ki ya ben çabaladım arkadaşım. Çabaladım. Elimden geleni yaptım ama böyleymiş dersin, ama çabaladığın için rahat eder. Şu noktayı göstermem gerekiyordu. Bayağı bir galeyana gelip söktüm. 4 zincirle artık başladığımız noktadayız ve buraya ben bir adet ilmek kaydırma yapıyorum ve 2 zincirle bitiriyorum. Ben ipim kaygan bir ip olduğu için ve güzel, hoş bir kare motifimiz oluyor. Şöyle de çekeyim. Zamanın ruhunu da uygun. Yapraklar sararmış ve dökülüyorken ve sonbahar kıyafetleri örüyorken çok denk geldi ve dilerim herkesin işine yarayan bir kıyafet olur. Şöyle hemen suyumuzu kenara alalım. Birazcık kameramı yukarıya alayım. Ve diğer motiflerimi de şöyle yaklaştırıyorum. Ve şöyle dördünü yan yana koyduğumuzda güzel bir kıyafetimiz olacak. 4 motifli bir hırka mı istersiniz, bluz mu istersiniz, her şeye uyarlanacak parçalar bunlar. Ve ben motiflerimi bitirdiğimde buluşalım. Beraberce birleştirmesini ve tamamlanışını yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.